28 Ekim Salı gününden merhaba arkadaşlar. Birazdan güne başlayacağım. Şimdi tüm burada durmuştum. Bir yere asmamdaki amaç takomun bittiğini belirtmesi. Çünkü biraz dandik bir yerde durdum böyle. Tam köşede. Şöyle göstereyim size açıyı. Şurası da şöyle. Yine yağmur başladı. Hasta da olduk. Burunlarım akıyor biraz. En ufak bir hava değişikliğinde hemen manita gibi hasta oluyorum. Sevmiyorum bunu. Vay, içinde grip aşısı olacağım inşallah. Şimdi bunu buraya koyalım. Başka zaman da lazım olabilir. Açı böyle arkadaşlar. Böyle tuvaletsiz bir köy veya kasabanın girişinde bir yer bulmuştum. Google Maps üzerinden harita. Oraya durdum. Kontrollerimizi de yapalım hem. Kalkış öncesi, lastikler, her şey yerinde. Şimdi birazdan marş verip 15 dakika çekiçte bekleyip sonra adrese gideceğim. Saat şu an bakayım. Saat 10.30. 12'de indirmem. 11.30'da orada olurum gibi duruyor yani. Hadi bakalım. Yeni güne başlıyoruz. Kazasız belasız. Şuradan gün başlangıcı yapalım. Tamam, Almanya. Gayet güzel. Sonra 15 saat 7 dakikadır da yatıyorum. Çekici alalım. Ben şimdi şu 15 dakikayı tamamlayayım arkadaşlar. Evet, 15 dakika çekiçte süremi tamamladım arkadaşlar. Şimdi adrese doğru gidiyorum. 29 kilometre yolum var. Çok fazla uzak değil. Dün yaklaşabildiğim kadar yaklaştım zaten adrese. B107 am Bahnhof. Lan bir an şaşırttı beni tonton. Gittiğimi algılayamamış. Solda ara sokağa döneceğimi zannettim. Neyse sonra çaktım da ama. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab, Richtung Brandenburg, dann biegen Sie links ab. Yani yağmurda kaldığı yerden devam ediyor. Almanya'da yağmur sezonu açılmıştır artık. Ekim bitiriyoruz, Kasım'a giriyoruz. Kasım'ın ortasına doğru da bir kar gelir artık gibi duruyor bu gidişle. 150 Metern. Nach 100 Metern biegen Sie links ab. Biegen Sie links ab. Allah Allah, bu yol niye yasak ya? Ulan kesin köprü falan vardır. Boş ver. Buradan devam et. Neyse arkadaşlar, şimdi ben adrese doğru bir gideyim. İndirirken aksiyon içinde sizinle beraber olacağımı umuyorum bu sefer. Çünkü burada herhangi bir sorun çıkmaz yani. Kamera konusunda. İnşallah diyorum.
Stapler, dieses Weiter, ne? Olmaz şu an çok içime geldi. Bir dakika daha dur. Oğlum onu oraya nasıl koydunuz lan? Eyvah. Mateleri atalım oraya da. Yağmurlu havalarda kombinim bu şekilde arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi indirilmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar, 45 dakika ve 50 dakika civarında indirdim. 11.30'da buradaydım. 12.25'te çıkıyorum işte. Biraz kamera, şirketi falan, evrak işlerini düzenle derken 5-10 dakikada o sürdü. 1 saatte ya. 1 saatte işimi bitirdim. Şimdi yükleme adresine gidiyorum. Seddinerse. Burada 10 numaranın üzerinde kalıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam Berlin'e yakın işte. İlk önce oradan 3 tane teker var. Onları alacağım. Sonra Berlin'in içine doğru gideceğim. İndirirken yağmura yakalandım. Zaten kış ayı beklediğim şeylerdi. Ama önceden ona göre kıyafetlerim var tabi. Ayarladım. Değiştirdim hemen. Ona göre giyindim. Islanmadan indirmeyi tamamladım. Neyse yeşil yanıyordu ya bizim. Geçtik direkt alalım. Şurayı size göstermek istedim. Şehrin, kasabanın işte neyse burası girişi. Böyle ağaçlı güzeldi.
Güzel bir atmosfer yapmışlar yani. Giriş ve çıkışını. Sonbahar esintisini hissediyorsun. Net bir şekilde. 20 gün sonra gel, herhangi bir yaprak kalmamış olabilir artık. Nach 200 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt am Seegang. Şöyle de eski yıllardan kalma bir köprüleri var. Buradan da artık göl mü, nehir mi bir şey var işte. Böyle göstereyim size. Şuraya da bakabilirsiniz. Buralar yazın cıvıl cıvıl oluyordur. Şimdi bir gideyim, ilk yük adresime varayım. Fahren Sie in den Sizinle orada beraber Kreisverkehr oluruz. und nehmen Sie die zweite Ausfahrt. Nach 200 Metern Adrese kaldı biegen Sie 1,5 rechts kilometre ab, arkadaşlar. Hauptstraße. Biraz böyle şehrin merkezinden geçeceğiz. Ya da yaşam alanı diyeyim, pardon, şehir merkezi değil. O yüzden sarı lambalarımı açtım. Dikkat çekmek için dikkatli olsunlar. Şimdi şöyle şu ara sokağa bir döneceğiz. Şöyle bir genişten almamız gerekiyor. Gelme abi, gelme. Korkmana gerek yok bu kadar. Teşekkür ederim. İşte Doçavanlar böyle girişleri var maalesef. Yani garip işte. Yapacak bir şey yok. Yaşam alanının ortasından geçiyoruz resmen. Al, iki araba da geliyor şimdi. Senin oraya girmen lazım ki ben geçeyim. Aynen böyle. Geç abi sola. Aynen böyle işte. Nach 100 Metern biegen Sie rechts ab. Karl-Marx-Straße. Biegen Sie rechts ab. Ben Navi'yi Almanca kullanıyorum arkadaşlar. Anlıyorum yani, o kadar Almancam var çok şükür. Bunun bir diğer nedeni de daha detaylı söylüyor, daha iyi ikaz edici yani. Nach 80 Şaşırma Metern şansın sıfır. halten Sie sich links. Dann Bazen oluyor ama ona da yapacak bir şey yok. Türkçe kullandığın zaman sağdaki çıkışa giriniz. halten Abi Sie sich links. ya da Breiten rampaya rechts. çıkın. Dann biegen Sie links ab. Bu tarz konuşuyor. Bu da kafa karıştırıyor. Burada zaten Almanya'da olduğumdan dolayı Alman Biegen Sie otoban links ab. Weg zum isimlerin daha Wasserturm. detaylı. Al bak, gördüğünüz gibi ne kadar ikaz ediyor sola dönün diye. Güzel. Abi işte Almanya'da böyle olaylar da var. Bak adam yapraklar yola düşüyor. Kaza yapabilirsin diye adamlar süpürüyor, temizliyor yani.
Garip memleket. Nach 200 Metern Ankunft. Ziel auf der rechten Seite. Neyse arkadaşlar. Şimdi yükleme adresine geldim. Burada görüntü gösteremem. Doç alanlarda yasak. Hem kendime hem şirkete laf gelmesin. Ben şu 3 adet tren tekerini bir sarayım. Weg zum Wasserturm. Şimdi tekerleri yükledik. Aletleri gerdiriyorum. Neyse, bu anı valim size yapayım. Yağmur da başladı. Gerçi ne zaman durdu çok zor olmuş. Biraz böyle çapraz yapıyorum ki çıkmasın. Bu ortadan sarmıyoruz arkadaşlar çünkü orada balans ayarları varmış, bu biliyormuş. Bunları bir BD kırpmam lazım, bayağıdır işlemiyorum ya. Kendine gelsin. Hazır. Tamam. Şurayı da kırk şu zaman. Ayla bir şey geçemedim. Ulan bir ara yenileyin şu dorseleri be. Şimdi
Berlin şehir merkezine doğru diğer 3 tekerimizi almaya gidelim. Bir 40-45 dakika sürdü arkadaşlar yükleme. Çünkü bunun 15 dakikasını adamı bekledim. Yani yükleme yapacak için Stadler'e. Sonra zaten beraber sardık yükü arkadaşlar. Şimdi Berlin'e doğru yola gidiyorum. Saat 14.14. 15.30 gibi orada olurum gibi duruyor. Ya da 15.20 ya da trafik varsa 16.00 da olabilir. Ama orada zaten yükleme konusunda sıkıntı yokmuş. Rahatım. Ama yine de fazla rahat olmamak gerekiyor. Yani gidip bir an önce yükü alıp indirme adresine doğru sürmem gerekiyor yani bugün. Yaklaşabildiğim kadar yaklaşacağım. Zaten bunlar yarın inecek. Şimdilik bu kadar. Ben bir gideyim Berlin'e, bir yaklaşayım bakayım. Aksiyon olursa sizinle beraber olacağım. Adrese 6 kilometre kaldı arkadaşlar. Artık Berlin'in şehir merkezi sınırları içerisindeyim. Sarı lambamı yine açtım tabii. Yüklemeye doğru gidiyorum. Buralara ben daha önce çok geldim. Berlin'de yaşamasam bile biliyorum az çok. Örneğin işte, trafik nerede olur, nereden kaçarım, nereye giderim. Birkaç kez trafiğe kaldık. Acı tecrübe edindik. Ondan sonra alternatifleri Google Maps sayesinde kullandık. Çünkü TomTom şehir içinde bazen saçmalayabiliyor. Bunun nedeniyle bazı tır yasak olmayan yeri yasak diyebiliyor. Saçma saçma yerlerden dolandırabiliyor. O yüzden bazen de Google Maps'i kullanıyorum yani. Ama şu an bildiğimden dolayı kullanmıyorum. Daha çok GoPro'nun yönetimine bakıyorum buradan. Şarj pil durumu ne durumda diye. Sıkıntı yaşamamak için. Başlarda yaşadım biliyorsunuz. Pazartesi dorseyi bağlarken falan görüntüler yok yani. Ona da yapacak bir şey yok. Şimdi 1 kilometre sonra sağa döneceğim. Sonra 2 kilometre sonra sola döneceğim. Sonra zaten Doçaban gelecek. Ben şu ışıkları bir atlatayım arkadaşlar. Çünkü Almanya'da şehir içinde inanılmaz ışık var ya devamlı. Dayı buradan dönemeyecek. Biz de böyle bir şey yapalım. Bisikletliye yol vermesi gerekiyor normalde. Sınavda onu yaptığın an kalırsın direkt. Ama bisikletli de kendisi durdu gibi. Saçma saçma kurallar işte ya. Büyük arabayı görünce kaç abi. Yaklaşma yani. Aldı 2 kilometre. Şimdi birazdan bir keskin dönüş bekliyor. Çok dandik bir yere gireceğiz. İlk başta ben girerken buraya çok tereddütte kalmıştım. Hatta inip bakayım diye ama baktım yürüme mesafesi çok. Dedim Mehmet gir ne olacaksa olsun. En kötü çıkamazsan polis çağırsın, trafiği durdurur bir şekilde çıkarsın yani orada. Şimdi burada sağ tarafa yanaşmıyorum arkadaşlar. Çünkü arabalar çok yakın burada. Dorseyi sürtebilir işte. Böyle zamazingo şeyler bırakıyorlar. O yüzden solda gidiyorum. Daha geniş olduğu için. Kimsenin aynasını ya da duran arabasını çizmek istemiyorum yani. Şehir içinde bazen o yüzden solda gidiyorum. Zaten 50. Buranın yol hakkı. Hızlı giden zaten 50'nin üstünde gidiyor. Nach 600 Metern biegen Sie rechts ab, Saganer Straße. Yine sağımızı kontrol edelim. Nach 400 Metern biegen Sie rechts ab, dann am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Birazdan
oradan geliyor mevzu. Ben sağı yakıp kimseyi geçirmemem gerekiyor. Anlamaları için. Biegen Sie rechts ab, Sagerner Straße, dann am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Anladım. Biegen Sie rechts ab. Yani araç boyutuna ve ayna kontrolü iyi yapmanız gerekiyor böyle yerlerde. Herhangi bir yere vurmamak için. Hazır. Geçtik. ...15:22'de adreste olduk. Erken geldik. Yani 8 dakika, buçuk demiştim ben size. Oluyor bazen böyle şeyler. Sıkıntı yok. Önümüzde bir araç var. Kayıtta mı? Duruyor mu orada? Ne yapıyor? Belli değil. Eyvah eyvah. Neyse. Ben şu bir stopta durayım arkadaşlar. Şuraya kaydedeyim. Doçaban'da burada yasak zaten. Burası büyük bir yer. Kaydı kapatayım. Yükümü yükleyeyim. Çıkınca sizinle beraber olacağım. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Sagerner Straße. Yükledim arkadaşlar. Biraz uğraştırdı. 1,5 saat sürdü. Değişik bir yük Am Ende yükledim. der Straße biegen Sie rechts ab. Şöyle oldu. Bir adet büyük kocaman tren tekeri böyle. Hızlı tren için sanırım. Bir adet normal. Bir de yer zemini yükledim. Teker değildi yani. Şirkete bildirdim. Sorun yok dediler. Anca yeni çıkıyorum şu an. Saat 5. Berlin'in içinden. Trafiğe kaldık. Bakalım nasıl çıkacağız buradan. Bu şekilde şu an. Ben bir gideyim yol alayım arkadaşlar. Zaten akşam oldu. Karanlık çöktü. Karanlıkta çekim kötü oluyor. Durunca tekrar bir sizinle beraber olurum. Ona göre detayları aktarırım ve imkan olursa yükü de gösteririm size. Şimdi buradan uva atacağım mecbur bir de. Işığın çok şeyinde durduk, göremiyorum. Buradan uva atmam lazım. Uva atmazsam var ya, bütün Berlin trafiğini görürüm buradan. Hiçbir kaçarım olmaz. Şimdi yeşil yandı. Ben şöyle bir döneyim. Arabalar gelmeden hızlı bir şekilde. Hazır sarı lambaların da açık. Hadi babaoğlu. Güzel bir uyu attık. Şimdi rotayı daha iyi toparladık. Bazen böyle olaylar da yapıyoruz yani Almanya'da. Yapacak bir şey yok. Yasak da yoktu ama dönmem gerekiyor. Düz gidersem çok şehir içine gidiyor. Oradan çıkmak ölüm olurdu bu saatte. Hızlı bir şekilde U atarak birazdan 10 numaralı otoyola bağlanacağım. Oradan da 9'a bağlanacağım. Artık orada en yakın, en uygun bir benzin istasyonuna girip yer bulmayı deneyeceğim. Belki o anlarda tekrar beraber oluruz. Şu anlık aksiyon bu kadar. Ben biraz yol alayım.
Evet arkadaşlar, park yeri buldum ama benzincinin çatısına vurdum şuraya yukarı. Fotoğrafları falan eklerim. O kadar dar yerlerden döndük ki gittik benzincide dönerken bombayı hesaplayamadık. Sağ üst köşe vurdu yani. Tutanağımızı tuttuk. Her şeyi yaptık. Şimdi park ettim. Şirkete de bildirdim. Bir tık kötü oldu bu akşam moralimin modumu düşürdü. Ama yapacak bir şey yok. Olabilir. Bu da işte bu adımlar. Zaten yamuk yüklemişti arkadaş. Yamuk kaldı. Kontrol edelim şöyle. Bu da büyük teker işte. Önde de normal tren tekerleri. Şimdilik bu kadar. Ben gideyim pauzeme durayım. Ödemeyi yapayım. Autof'a durdum. Biraz moral bozuldu şu an ama neyse, olur böyle kazalar. En kötü kazamız böyle olsun diyerekten 19.22'de Salı gününü kapatıyorum.